Merhaba Terazi Burcu, kanalıma hoş geldin. Umarım iyisindir ve her şey yolundadır. Bu açılım yakın gelecek ve kariyer enerjini görmek niyetiyle açılacak. Kartlar korkutmak ya da kesin hüküm vermek niyetiyle değil, farkındalık kazandırmak, seçenekleri görünür kılmak için burada. Bu açılım zamansız zamana niyet ediliyor. Ne zaman izliyorsan o zaman senin için geçerli olacak. Hadi birlikte şöyle her bir kapıyı aralayacak kartlarını seçelim. Önce niyetine desteği karıştırmak istiyorum sevgili terazi. Ve ardından gelen kartları senin için açıyor olacağım. Hadi bakalım. Evet. Hazırsanız hemen şöyle ilk kartımızı seçelim. Kupa altılısı. Biraz kartların açılmasını bekliyoruz. Kılıç ası. Güzel kartlarla bir başlangıç yaptık. Azize kartı kendini açtı. Denge güzel bir aslında kariyer açılımı görünüyor. Tabii ki sana hemen detaylarından bahsedeceğim. Evet, burada bir uyarı kartı da geliyor aslında sevgili Terazi Burcu. Biraz sabırın ön plana çıkacağı açılım olacak ve dikkat etmen gereken çok net mesajlar var sevgili terazi. Hemen diğer kartlarımızı da şöyle açacağız niyetinde ve sonunda yorumlamaya geçeceğiz. Bakalım. Biraz sabır ve emek temasının ön planda olduğu bir açılım oldu açıkçası. Hadi son kart. Son kartını da buraya koymak istedim. Evet, kartlarım bu şekilde. Şimdi sevgili terazi burçları, ilk kartımızı aslında geçmişin etkileriyle açıyoruz. Evet, kupa altılısı. Burada direkt geçmişle bağlantılı bir takım mesajlar veriyor burada. Geçmişten gelen bir sahne, tanıdık bir his, eski bir ortam, belki eskiden böyleydi duygusundan bahsediyor. Bu kart geçmişi hatırlatır ama oraya geri çağırmaz. Enerji diyor ki geçmiş sana bir şey öğretmek için geliyor sevgili terazi. Kariyer yolunda daha önce çalıştığım bir alan, bir iş modeli ya da ben aslında şurada mutluydum dediğim bir hal yeniden zihnine düşüyor. Ama bu geri dönüş çağrısı değil. Bu bir referans noktası gibi görünüyor daha çok. Ben neyi kaybettiğimi sandım ama aslında içimde ne taşıyorum? İşte bu soru bizi bir sonraki karta götürüyor. O kartta kılıç ası oluyor sevgili terazi burcu. Kılıç ası gökyüzünden çıkan tek bir kılıç. Netlik, keskinlik ve hakikatin enerjisini taşır. Zihnin açılıyor. Sis dağılmaya başlıyor. Bu kart yumuşak değildir ama adil bir enerjidedir. Yakın gelecekte kariyerle ilgili net bir fark ediş var. Bir konuşma, bir iç ses. Artık biliyorum hali ama bu bilgi henüz uygulanmıyor. Sadece görülüyor. Gerçeği gördüğünde onu yaşamak cesaret ister mi? Cevap henüz yok. Çünkü sıradaki kartın toprağa basıyor. Tılsım kraliçesi, toprak, bereket, güven veren bir figür. Bu kart biraz annelik enerjisi gibi. Yani şefkatlidir aslında. Bereketlidir. Güven veren bir figürdür. Geçinebilirsin, tutunabilirsin ve üretebilirsin der. Kariyer alanında güvende olma ihtiyacından bahseder ve aslında güvenli bir kariyer girişinin olacağını da fısıldar. Sadece para değil, değer görmek, emeğinin karşılığını almak. Bu kart sen sandığından daha yetkinsin diye fısıldıyor adeta. Ama hemen ardından bir diğer kartın ihtiyacının içsel mi ya da dışsal mı olduğunu sana soruyor burada. Azize kartı sessizdir. Bilgelikten ve iç sesten bahseder sevgili terazi.
Bu sadece kariyerinde değil, şu an hayatının hangi alanında aklında bir soru varsa bu konuyla alakalı aslında içinden gelen ya da zihnindeki sese güven der. Yani hangi konuda bir soruya cevap arıyorsan hissettiğin ve düşündüğünün sana doğru olduğunu fısıldar. Şu an kariyerle ilgili her şeyi başkalarına danışmak, onay aramak seni yoruyor olabilir. Azize diyor ki zaten sen biliyorsun ama bilmek yetmez. Hayatına denge gerekir. İki uç arasında burada kurulan hassas bir denge var sevgili Terazi burcu. Sabır, ayar ve orta yol. Aşırı beklemekte ani kopuş arasında bir yer var. Kart ya hep ya hiç enerjisinden çıkmanı istiyor. Küçük ayarlamalar, büyük farklar. Ama bu denge seni kime dönüştürüyor? Bunu sorgulaman gerekiyor. Bir diğer kartın Tılsım Kralı ile açılmış. Güçlü, sağlam yönetici bir figür. Kariyer hayatında tabii ki bu figürün etkisinin olabileceğinden bahsediyor. Ve bu kart oturmuşluk enerjisini de taşıyor. Yakın gelecekte kariyer alanına daha otoriter, daha net bir duruş, daha sağlam bir duruş, kazanma potansiyelim var. Bu bir terfi olmak zorunda değil. Ben buradayım, bu benim alanım deme hali de olabilir. Evet, belki de bazen bir terfi durumundan da bahsedebilir. Ama bu gücün arkasında bir korku var mı? Ve bir sonraki kart sana aslında onu söylüyor. Çünkü bir diğer kartın tılsım beşlisiyle geliyor. Eksiklik, dışlanmışlık hissi, yokluk korkusu, yalnız kalma endişesinden bahseder bu kartın enerjisi. Burada ya maddi olarak zorlanırsam korkusu olabilir, ya yalnız kalırsam korkusu olabilir. Bu kart aslında sana der ki bu korku gerçek değil. Yani zihnindeki anılardan kalma bir korku olabilir. Geçmişte yaşadığın bir olayın ya da belki çevrenden, işte belki ebeveynlerinden gördüğün iş hayatındaki bilinçaltına yerleşmiş o korkunun enerjisi olabilir. Ya da geçmişte sağlığın yüzünden demeyelim ama sağlık problemleri belki de olduğu için bugün işte iş hayatında bir dengesizlik, bir kayıp yaşıyor olabilirsin. Tekrar eski kariyerini elde etmek isteyen bir terazi olabilirsin. Sağlık için ertelediğin bir kariyer hayatın olabilir. Ama bu korkunun aslında çok da yeri olmadığından bahsediyor. Bir diğer kartın daha çok burada kazanılmış ama tadı olmayan zaferin enerjisinden bahsediyor sevgili Terazi burcu. Bir ortamda kendini savunmak zorunda kalmış olabilirsin ya da yakın gelecekte bir konuda kendini şimdi haklı ya da haksız demek istemiyorum ama şartlar ne olursa olsun kendini savunmak zorunda kalacağın bir ortam olabilir. Ve bu kart her savaşı kazanma ihtiyacını sorgulatıyor aslında. Bu mücadele gerçekten benim mi dedirtiyor. Belki de birisi için mücadele edeceksin ve orada kendini savunmak durumunda kalacaksın. Ve sır gibi saklanan bir cevabın olduğunu da fısıldar aslında bu kart sana. Yani şu anda çevrende bilmediğin bir takım şeyler dönüyor olabilir. Senden saklanan bir şeyler sana kendini savunma durumunu getirebilir yakın gelecekte. Tılsım yedilisi bekleyiş, emeğin sonucunu izleme temasını taşıyor. Sabırla ölçülen zamandan bahsediyor aslında. Evet, son zamanlarda attığın adımların belki karşılığının gelmediğini hissediyorsun. Belki de evet yavaş gelecek olan adımlardan bahsediyor. Ama attığın hiçbir adım yani hayatınla alakalı olabilir ya da kariyerinle alakalı olabilir. Yatırım yaptığın ya da biriktirdiğin ya da attığım adımların cesaret toplayıp
ben bu işi yapamam deyip ama bir işin altına girdiğin bir durum varsa özellikle bu dönemde bunların aslında yavaş yavaş sana ileride çok güzel geleceğini bahsediyor. Yani evet, şu an neye yatırım yapıyorsan, hangi konuda kariyerinle alakalı harekete geçmek üzereysen, evet bunu yapmaktan vazgeçme der. Tabi burada kılıç yedilisi enerjisi de almışız. Gizli bir hareket, açık edilmeyen bir niyet enerjisi var. Bu strateji mi, kaçış mı diye sorgulatıyor aslında. Ya sen kendine bir şey itiraf etmiyorsun ya da biri sana her şeyi söylemiyor sevgili terazi. Bu kart aslında farkındalık ister ve tam burada duygusal desteğe geçiyoruz. Hemen ilk açılan kartımız hüzün enerjisiyle geliyor. Geçmişten kalan bir kırgınlıktan bahsediyor ve hala kalbinde. Ama bu hüzün her neyse seni aşağı çekmiyor. Daha çok olgunlaştırmış ya da olgunlaştırmaya devam ediyor gibi görünüyor. Sabretmek, bu sabır cezalandırma değil, zamanın seni hazırlaması. Evet, bu dönemde gerçekten sabrını koruman gereken olayların ortaya çıkabileceğini söyleyebilirim. Seni öfkelendirecek olaylar yaşayabilirsin. Her şey üstüne üstüne geliyormuş gibi bir dönemde bile olabilirsin şu anda. Ama merak etme. Her şey aslında seni iyileştirmek için burada sana gönderiliyor sevgili terazi. İçinde yeni bir ihtimalin kıpırdadığını söyler merak kartı. Henüz adı yok ama hissi var. Birini merak ediyor olabilirsin. Aklın yeni bir iş ya da yeni bir kariyerle alakalı bir merak alıyor olabilir. Ya da seni çok fazla merak eden birinin enerjisi yakın bir dönemde açığa çıkabilir. Uzaklaşma kartı kaçış değil. Seni yoran bir yerden bilinçli geri çekildiğinden ya da çekilmen gerektiğinden bahseder. Ve son kartın enerjisi mükemmel. Yıldız ile geliyor. Şifa, umut ve içsel rehberlikten bahsediyor. Bu açılımda zaman yavaş ama net akıyor. Enerji önümüzdeki birkaç ay içerisinde, özellikle bir geçiş döneminde belirginleşen bir durumdan bahsediyor. Ne ani ne de belirsiz bir durum aslında. 7. ay daha çok 2026'nın 7. ayında kariyer alanında emek verdiğin her ne varsa evet meyvesini toplayacağını söylüyor sevgili terazi burcu. Şöyle bir genelleme yapmamız gerekirse, sen aslında ne istediğini bilmiyor değilsin. Geçmişte yaşanan bir kırılma, hayal kırıklığı ya da hevesimin kırıldığı bir an var dediğim bir nokta olmuş ve kariyer kararlarını hala orada filtreliyorsun. Yani mesele yol değil. O yola bakarken gözünün önüne gelen eski hissiyat sevgili terazi. Zihninde bir şeyler netleşmeye başlamış ama bir tarafın diyor ki bunu yapabilirim. Diğer tarafında diyor ki ya yine üzülürsem. Kartlar burada acele karar istemiyor ama şu farkındalığı istiyor. Kararsızlık sandığın şey aslında kendini koruma refleksin. Sen hayalci değil, sağlamcı bir yerdesin. Risk alayım, uçayım, yakayım modunda değilsin. Kartlar diyor ki terazi şu an kaderinde yavaş ama güvenli bir yapı kurmak istiyor. Ama burada ince bir çizgi var. Bu sabır mı yoksa korkudan beklemek mi? Bu maddi kayıp korkusu olabilir, yalnız kalma endişesi olabilir, ortamda kendini savunmak zorunda kalma hali olabilir. Bunlar seni yoran asıl şeyler. Ya işin kendisi değil, işin yarattığı duygu gibi de hissettiriyor. Her savaşı kazanmak zorunda değilsin. Bazen çekilmek, kaybetmek demek değildir. Ve buradan uzaklaşma kartına geliyoruz. Yani ikili ilişkilerde uzaklaşma, ortaklık olabilir. Şu anki iş hayatımla alakalı artık bitirmeli miyim soruları olabilir. Bu kart sana her şeyi bırak demiyor ama şunu net söylüyor.
Aynı ortamda aynı enerjiyle devam ederek netleşemezsin. Bir süre mesafelenmek bakış açını temizleyecek. Bu bazen fiziksel değil sevgili terazi, duygusal bir geri çekilme hali de olabilir. Yıldız kartı sonunda bir umuttan bahsediyor. Yani burada evet sana bir umut vaat ediyor. Ama her şey süper olacak demiyor. Sen kendine daha dürüst olursan yol açılır. Yani ne istediğine doğru bir şekilde karar ver ve o istediğin şeyle alakalı harekete geçme zamanından bahsediyor. Kariyerinde tıkanıklık olduğunu hissediyorsan tıkanan şey yol değil, tıkanan şey geçmişten kalan korkuların hala direksiyonda olması gibi görünüyor. Bu doğrudan senin korkun da olmayabilir. Evet, senin korkun olabileceği gibi anne veya babandan ya da çevrenden aldığın etkilerden kaynaklı bir korku da olabilir. Ya da dediğim gibi sağlık yüzünden, sağlık problemleri hani açığa çıkmasından kaynaklı tekrar aynısı mı olacak dediğim bir durum da olabilir. Kartlar seni karar vermeye zorlamıyor. Risk almaya iteklemiyor. Her şeyi bırak da demiyor. Sadece şunu soruyorlar sana. Korkuyla mı yaşıyorsun yoksa bilinçle mi? Özetle yakın gelecekte zihinsel bir netleşme ve duygusal bir geri çekilme var kariyer hayatında. Aynı koşullarda zorlanmaktan vazgeçip daha sağlam ve güvenli bir yolu seçme eğiliminde olarak görünüyorsun. Bu bir kopuş değil. Bilinçli bir yön ayarın olacak sevgili terazi. Genel olarak hayatına bakacak olursak da yük taşıdığın duygularda hafifleme, kendine alan açma ve umudu daha gerçekçi bir yerden yeniden kurma sürecin başlayacak. Her şey değişmiyor ama bakış açın değiştiği için hayat sana daha sakin bir yön hissettiriyor olabilir. Bu açılım sana neyi bırakman gerektiğini değil, neyi artık zorlamaman gerektiğini gösterdi. Yakın gelecekte her şey bir anda değişmeyecek ama sen değişeceksin. Bakışın, duruşun, kendine verdiğin değer yerli yerine oturacak. Kariyerinde daha güvenli, daha bilinçli bir yol belirecek. Hayatında ise yük hafifleyecek sevgili terazi. Çünkü artık korkuyla değil, farkındalıkla bakacaksın. Unutma, denge senin dışarıda aradığın bir şey değil. Sen dengede durduğunda hayatta yerine oturur. Tabii burada bir anda şu anda kartların bana hissettirdiği bir şey daha var. Evet, kariyer açılımına odaklandık lakin geçmişten birinin gelmesini bekleyen bir terazi burcuysan, aklında hala enerjisi devam eden bir aşk hayatı varsa, evet, geçmişteki o kişi de yakın gelecekte hayatına gelecek diyebiliriz. Sürçülisan ettiysek affola. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.